Merhabalar, ben veteriner hekim Doktor Esra Canoğlu. Instagram'dan yaptığım ankette sunduğum seçenekler arasında en çok oyu toplayan homeopatinin avantajları videosuyla karşınızdayım. Hadi gelin homeopatinin bize sağladığı avantajlar neymiş birlikte bakalım. Homeopati bir regülasyon tedavisidir. Bizim can olarak tanımladığımız yaşam enerjisindeki dalgalanmaları odaklanır. Uygun bir homeopatik ilacın seçimiyle hayat enerjisinin uyumlu akışı sağlanır. Homeopatinin kurucusu Hahnemann'ın dinamis olarak tanımladığı yaşam enerjisi dengeye kavuşunca da hastalık sürecini hafifletip ortadan kaldırır veya hastalığa yatkınlıklar azalır. Doğal yani natürel bir yöntemdir. Doğru bir biçimde uygulandığında yan etki oluşturmayan yumuşak bir sağaltım yöntemidir. Hayvanlarda görülen hastalıkların tedavisinde tek başına ya da tamamlayıcı olarak kullanılabilir ve hatta tedavisinin mümkün olmadığı düşünülen inatçı olgulara çözüm getirebilir. Homeopatide remedinin dozu hastanın canlı ağırlığıyla direkt olarak ilişkili değildir. Bir seferde verilen remedi hacminin önemi yoktur. Vücut bunu tek bir doz gibi algılar. Bir seferde sadece bir tablet, granül ya da 1 gram toz halindeki ilaç uygulanır. Allopatik ilaçlar genellikle canlı ağırlık üzerinden verildiği için özellikle büyükbaş hayvanlardaki dozu ve maliyeti nispeten yüksektir ve bu da uygulama zorluğu yaratır. Homeopatik ilaçlarsa dil altına oldukça küçük miktarlarda ya da su içinde çözdürülerek non-invazif yani zarar vermeyecek bir şekilde uygulanabilir. Yutturulması şart değildir. Çünkü oral yolla verilen remediler yutturmak yerine ağız mukozasından emdirilirse daha kuvvetli bir etki gösterir. Enjeksiyonlar ya da tabletlerin veya tadı, kokusu kötü ilaçları kabul ettirmenin neredeyse imkansız olduğu yaşlardaki çocuklar ve hayvanlarda bile homeopatik remediler kolaylıkla uygulanabilir. Homeopatinin bir başka avantajı da gerçekten güvenli olmasıdır. Homeopatik ilaçlar temel olarak bitkiler, mineraller ve hayvanlardan elde edilir. Diğer ilaçlardan farklı olarak homeopatik ilaçlar seyreltilerek hazırlanıp küçük dozlarda verildiğinden toksik değildir. Yan etkiler nedeniyle konvansiyonel ilaçları kullanamayan hastalar homeopatik ilaçları güvenle kullanabilir. Mevzuat ve farmakopelere uygun kalite ve güvenlikte hazırlanırlar. Gebelikte, emzirirken, bebeklerde ya da yaşlılarda güvenle kullanılabilir. Homeopati hayvan deneyleri yapmaz. İnsanlar için geliştirilmiştir ve insanlar üzerinde denenir. Hayvanlar sonuçlarından faydalanır. Bu her ne kadar veteriner homeopatlar açısından insanlardan elde edilen sonuçları hayvanlara uyarlama zorluğu yaratsa da bizler işimizi severek yapıyoruz. Sonuçlar da tatminkar düzeyde. Homeopati kalıntı bırakmaz. Eti, sütü, yumurtası için beslenen hayvanlarda kullanılan konvansiyonel ilaçların rezidü yani kalıntı sorunu vardır. Belli bir potansin üzerindeki homeopatik ilaçlar yasal arınma süresine tabi değildir. Konvansiyonel hekimlikte kullanılan ilaçların hemen hepsinin yasal arınma süresi vardır. Yine aynı şekilde antibiyotik kullanımı nedeniyle et ve süt gibi hayvansal ürünlerin insan tüketimine sunulamaması ekonomik kayıplara neden olur. Homeopatik ilaçlar dirence sebep olmaz. Allopatide antibiyotik direnci nedeniyle sağaltım başarısı düşer ve maliyet artar. Maliyetinin düşük olması, toksisite, kalıntı veya çevresel kirlilik yaratmaması açısından homeopati antibiyotik kullanımına karşı bir alternatif olabilir. Bunun dışında antibiyotiklerin etkisiz kaldığı viral enfeksiyonlarda da homeopati ile tedavi yapılabilir. Yaralanmış çiftlik hayvanlarına kalıntı sorunu nedeniyle müdahale edilememesi etik açıdan tartışmalı bir konudur ve homeopati bu açıdan avantaj sağlayabilir. Kasaplık olacak şiddetli biçimde yaralanmış hayvanlarda arnika ve aconitum gibi homeopatik ilaçlardan yararlanılabilir. Bunların kesimden önce kullanılması da kalıntı sorunu yaratmaz. Hayvan refahı açısından maliyet yaratmayan bu çözümler homeopatinin avantajlarından bir diğeridir.
Homeopatik ilaçlar konvansiyonel olanlarla karşılaştırıldığında oldukça ucuz maliyetlidir. Bunun yanında kalıntı bırakmaması ve böylece kalıntı taşıyan ürün imhasına gerek olmaması nedeniyle karlılığı daha da arttırır. Homeopatik ilaçlar düşük maliyetlerle üretilir. Jenerik, patentsiz ve patente alınamayan tıbbi maddeler olduğundan konvansiyonel ilaçlardan çok daha ucuzdur. Homeopatide konvansiyonel tanı şart değildir. Semptomları yaftalamak suretiyle hastalığa isim verilmesi homeopatide fazla bir avantaj sağlamaz. Homeopatide belli bir ad ya da tanı taşıyan hastalık yerine bireyin tedavisi amaçlandığından tedavi hayvanınızın belirtilerine göre bireysel olarak yapılır. O nedenle kesin bir tıbbi tanı konulup konulmadığına bakılmaksızın olası her durum için bir çare bulunabilir. Konvansiyonel tıpla homeopatinin arasındaki temel fark, homeopatinin hastalık tanımının gözlenen belirtiler yerine vücut enerjisindeki bozulmaya odaklanmasıdır. Bunun dışında homeopatik ilaçların acil müdahale ya da şok gibi durumlarda allopati ile birlikte kullanılması gerektiğinde analjezikler, vitaminler, antibiyotikler ya da trankilizanlar vesaire ile kullanılması bir geçimsizlik yaratmaz. Homeopatik ilaçlardan allopatik ilaçlar ve aşıların neden olduğu yan etkilerden arınmak için de faydalanılabilir. Homeopati baskılayıcı değildir. Hastalık etiyolojisi dikkate alındığında allopatik ilaçların çoğu semptomların tersine çalışır. Sadece semptomların yok edilmesi altta yatan hastalık sürecini etkilemez ve hastalık etkilenmez. Eğer vücut yeterince güçlüyse ilaçlar semptomları hafiflettiği için kazanılan zamanda vücut kendini düzeltebilir. Bu da genellikle akut hastalıklarda konvansiyonel ilaçların, özellikle de antibiyotiklerin tartışmasız başarısının altında yatan nedendir. Bununla birlikte vücut yeterince güçlü değilse sağaltım başarılamaz. Bu şekilde kronik hastalıkların tedavisi mümkün değildir. En iyi ihtimalle supresyon yani baskılama sağlanır. Organizma her zaman hastalık sürecine mümkün olan en yüzeysel düzeyde çıkış sağlama eğilimindedir. Hering yasası uyarınca vücudun tepkisi herhangi bir hastalığı vücudun dışına, hayati organlardan uzağa itecek şekilde tasarlanmıştır. Bu yol bloke edilirse hastalık daha derin ve muhtemelen daha ciddi seviyede yerleşir. Hastalıkları dışarı itme şeklinde işleyen bu doğal mekanizmanın engellenmesi vücudun iyileşme gücünü zayıflatır ve hastalık başka yönlere ve kaçınılmaz olarak daha derin ve önemli organlara yerleşir. Konvansiyonel bakış açısıyla hastalık uzun bir zamandır bulunuyorsa genel olarak palyasyon yapılabileceklerin en iyisidir. Konvansiyonel olarak hastadaki her bir şikayet bölümlendirilir ve ayrı ayrı tedavi edilir. Örneğin bir köpekte artrit, piyometra ve belki de bulunuyorsa egzema ayrı ayrı hastalıklar olarak değerlendirilir. Böyle bir köpeği veteriner fakültesine getirirseniz, piyometrası hayati risk taşıdığı ve öncelikli olduğu için ilk olarak doğum kliniği tedaviye başlar. Sonra egzema için dahiliye kürsüsüne, artriti için de cerrahi kliniklerine yönlendirilirsiniz. Sonuç olarak fakülteden bir torba ilaç eşliğinde ayrılabilirsiniz. Bunun tam aksine homeopati her semptomu altta yatan hastalığın birer belirtisi olarak algılar ve yaşam gücünü tekrar dengesine kavuşturup tedavi etmek için hastalığı bir bütün olarak görür. Hastalık resminin bütünlüğüne bakılmaksızın semptomları ortadan kaldırmayı amaçlayan herhangi bir tedavi, doğal iyileşme sürecinin baskılanmasından başka bir sonuç vermez. Hatta kronik hastalıkları bir yana koyacak olursak, eğer bu yaklaşım akut hastalıklarda kullanılırsa, kronik bir hastalığın oluşmasına neden olunabilir. Kronik hastalıklarda ise bu yaklaşım hastalığın daha da derinleşmesine yol açar. Homeopati, semptomları ortadan kaldırarak yüzeysel tedavi yapmaz. Nedenini iyileştirmek için hastalık etkenlerinin ötesine bakar ve vücudun kendi doğal iyileştirme gücünü harekete geçirir. Vücudun farklı bölgeleri için farklı ilaçlar vermek yerine tüm bu belirtileri karşılayan tek bir ilaçla durumu çözmeyi hedefler. Bütüncül iyileşme nedeniyle hastalar homeopatik tedavilerden sonra enerji,
ruh hali, uyku kalitesi gibi hastalığıyla ilişkilendiremediği başka semptomlarının da kaybolduğunu fark edebilir. Özetleyecek olursak, homeopati yan etki oluşturmayan, laboratuvar hayvanı kullanımı gerektirmeyen, maliyet avantajlı, insancıl, konvansiyonel açıdan tanı şartı olmayan, baskılama yapmadan hastalığı vücuttan elimine eden, bakteriyel dirence, geçimsizliğe, toksisiteye ve kalıntıya yol açmayan etkin bir sağaltım yöntemidir. Peki bu kadar avantajının yanında hiç mi dezavantajı yok, neden yeterince yaygın değil gibi soruların aklınızdan geçtiğini tahmin edebiliyorum. Onu da bir sonraki videoda anlatma sözü vererek kanalıma abone olup diğer videolarıma göz atmanızı rica ederek bu videoyu daha fazla uzatmadan bitiriyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere, sevgiler.